Evet arkadaşlar, bugün opamplı bir devre analizini yapacağız. V1'imiz 3 volt. Akım yönlerimizi ve akımların isimlerini belirliyoruz. I1 akımı, I2 akımı toprağa doğru ve I3 akımımız var. Opampın artı girişine. Şunu belirtelim, opamp girişleri 0 miliamper, 0 amper akım çekerler. Yani hiç akım çekmezler. A noktamızı belirledik. VP yani pozitif girişteki gerilimin ismi, negatif girişteki gerilimin ismi de VN. Şimdi A noktasına göre Kirchhoff'un akımlar kanunu yapıyoruz. I1 akımı eşittir I2 ve I3 akımların toplamı. I1 nedir? V1 eksi VP bölü 10 kilo ohm. 10 kilo ohm üzerinden geçen akım. I2 akımımız ise diğer 10 kilo ohm üzerinden geçen akım. O da VP bölü VP eksi 0 bölü yine 10 kilo ohm. Buradaki 0 topraklamayı ifade ediyor. Artı I3 bildiğiniz, tahmin edebileceğiniz gibi 0 tabii ki I3. Neden? Opamp hiç akım çekmiyor girişi. İdeal opamp için. Evet, sadeleştirmelerimizi yapıyoruz. 10 kilo ohmlar sadeleşiyor. Geriye V1 eksi VP eşittir VP formülümüz kalıyor. Buradan yürütmeye devam edersek formülü V1 eşit 2 VP. Buradan yine VP eşittir V1 bölü 2. Yani V1 eşit 3 volt olduğuna göre 3 volt bölü 2'den nedir? VP'miz 1,5 volt çıkacak. Tabi şurada şu kuralımızı hatırlayalım. Opamp'ın giriş gerilimleri daima birbirine eşittir. VP eşit VN kuralımız. Dolayısıyla VN'de kaç çıkacak arkadaşlar? VP, VN 1,5 volt. Aynı. Evet, şimdi aşağıdaki B noktasına göre yine aynı tür hesaplamalar yapacağız. V2'miz 5 volt. Akım yönlerimizi belirliyoruz ve akımların isimlerini belirliyoruz. I4. Opampa yönelen akımımız I5 olsun. Dirençten geçen akım, R2'den geçen akım I6 olsun. Evet. I7'mizde 20 kilo ohm'dan geçen akım. Evet. Kirchhoff'un akımlar kanunu B noktasına göre yazarsak I4 akımı nedir? I5, I6 ve I7'nin toplamıdır değil mi? B noktasına gelen ve giden akımlar. I4 V2'den VN girişini çıkardığımızda 10 kilo ohm'a böldüğümüz değer. I5 akımı 0. Opamp akım çekmiyor dedik. I6 VN bölü R2 direncimiz. Tabi yine 0 var. VN eksi 0 bölü 0 topraklamayı ifade ediyor burada. Artı I7'de VB VN eksi VO çıkış gerilimi bölü 20 kilo. Evet, bu formülleri ilerletecek olursak yerlerine değerlerini koyalım. 5 eksi 1,5 bölü 10 kilo eşittir. Sıfırımızı yine yazalım. 0 artı 1,5 eksi 0. Anlaşılsın diye işlemleri yapmadım. Diğer adımda yapacağız. 10 kilo ohm artı VN neydi? 1,5 eksi VO'yu bilmiyoruz. VO'yu arıyoruz tabii ki. Bölü 20 kilo. Devam edelim. Şimdi bu formülümüzde 3,5 bölü 10 kilo ohm, 1,5 bölü 10 kilo ohm. Evet, formülü ilerlettiğimizde arkadaşlar iki tarafı 20 ile çarpıyoruz. 4 eşit 1,5. VO nedir? 1,5 eksi 4'ten eksi 2,5 volt oluyor. Sadeleştirmeleri biraz hızlı geçti slaytımız.
Eğer geri döner incelersek çözebiliriz arkadaşlar. Evet. Ve o çıkışımız eksi 2,5 volt.